Bugün edebiyatın en sarsıcı, en unutulmaz anlarından birini masaya yatırıyoruz. John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar romanının o trajik finalini. Ve size, bu yolculukta bize katılan dinleyicimiz, en başından o can alıcı soruyu sormak istiyoruz. George, en yakın dostunu, yoldaşı Lenny'yi neden öldürdü? Bu eylem, aklımızın bir köşesinde hep bir soru işareti bırakan bir ihanet miydi, yoksa sevginin ve merhametin en acı dolu, en zorunlu ifadesi miydi? Bugünkü sohbetimizde de olaya sadece ne oldu diye bakmayacağız. Asıl dalacağımız konu George'u bu karara iten felsefi ve ahlaki sebepler. Yani neden oldu sorusunun peşine düşeceğiz. Kaynağımızda romanın ta kendisi. Metinden seçtiğimiz kilit pasajlar üzerinden karakterlerin ilişkisini, o kırılmaz sandığımız bağlarını ve onları o kaçınılmaz sona götüren adımları bizzat Steinbeck'in kelimeleriyle takip edeceğiz. Harika. O zaman başlayalım. Önce şu dinamiği bir hatırlayalım isterseniz. George var, zeki, pratik, adeta koruyucu bir abi figürü. Hı hı. Bir de Lenny var. Devasa bir fiziği var ama bir çocuğun zekasına sahip. Saf ve tamamen George'a bağımlı bir karakter. Daha ilk sayfalarda nehir kenarında o kadar net çiziliyor ki bu durum. George, Lenny'yi kirli suyu içmemesi için uyarıyor. Evet. Lenny, Tanrı aşkıma o kadar çok içme, dün geceki gibi hasta olacaksın yine diyor. İlk bakışta sadece George'un bıkkınlığını görüyoruz sanki. Aynen, sürekli aynı şeyleri tekrarlamaktan yorulmuş gibi. Ama orada daha derin bir şey var. Lenny, George'u sadece dinlemiyor, onu resmen taklit ediyor. George, nehre bakıp dizlerini göğsüne çekince Lenny de aynısını yapıyor. Şapkasını onunki gibi eğiyor. Bu basit bir taklit değil. Değil, evet. Bu, Lenny'nin kendi varoluşunu George üzerinden tanımladığının bir kanıtı. George onun için bir pusula, bir ayna adeta. Bu çok doğru bir nokta. Ve tabii o meşhur ölü fare meselesi. Lenin'in cebinde okşamak için ölü bir fare taşıması. Bu beni her okuduğumda hem rahatsız eder hem de bir yandan çok hüzünlendirir. Hı hı. George bir yandan bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında. Fareyi alıp uzağa fırlatıyor. Ama hemen ardından Lenin'in o saf üzüntüsünü görünce dayanamıyor. Dayanamıyor, evet. Ona bir köpek yavrusu bulma sözü veriyor. İşte o sorumluluk ve şefkat arasındaki ince çizgide sürekli gidip geliyor George. Kesinlikle. Ama şunu da görmek lazım. Bu ilişki tek taraflı bir bakım ilişkisi değil. Neredeyse simbiyotik bir bağ var aralarında. Yani George'un da Lenny'e ihtiyacı var. Kesinlikle var. George, o dönemin gezgin çiftlik işçilerinin o meşhur kronik yalnızlığından kurtuluyor, Lenny ise onsuz hayatta kalması imkansız olan bir rehber buluyor. George'un daha sonra çiftlikteki o bilge karakter Slim'e söylediği bir söz var, bütün denklemi özetliyor aslında. Neydi o? Yalnız dolaşan adamlar zamanla kötüleşir diyor, sürekli kavga etmek isterler. Vay be. Yani Lenny George için sadece bir yük değil, aynı zamanda onun insanlığını, vicdanını koruyan bir çıpa. Aynen öyle. Lenny'e göz kulak olmak zorunda olması, George'u o kötüleşen adamlardan biri olmaktan alıkoyuyor. Bu sorumluluk onu hayata bağlıyor. Finaldeki o akıl almaz kararı anlamak için bu bağı çözmek şart sanırım. Evet ve o bağı en güçlü kılan şey de ortak hayalleri. O acımasız dünyada onları ayakta tutan o meşhur sığınak. O küçük çiftlik, Rica tavşanlar. Bu sadece bir plan değil, geceleri birbirlerine anlattıkları bir dua, bir ritüel. toprağın kaymağını yiyeceğiz, vade. Bu hayal onların kimsesizliğine bir panzehir gibi. George'un dediği gibi, bizim gibi çiftliklerde çalışan adamlar dünyadaki en yalnız insanlardır. Aileleri yoktur, hiçbir yere ait değillerdir. Ama sonra ekliyor. Bizim durumumuz farklı. Bizim birbirimiz var. Ve Lenin'in çocuksu bir sevinçle, çünkü benimle ilgilenecek sen var, seninle ilgilenecek de ben varım diye tamamlaması, bu bağın ne kadar temel bir ihtiyaçtan doğduğunu gösteriyor. Ve bu hayal o dünyadaki diğer adamlara kıyasla onlara bir statü veriyor. Bir amaçları var. Hatta çiftlikte kendi de onlara katılmak isteyince hayal ilk defa somutlaşmaya başlıyor. Artık sadece bir hikaye değil, ulaşılabilir bir hedef.
Bu da sonrasında yaşanacak çöküşü çok daha trajik kılıyor tabii. Ama işte o pembe hayalin üzerinde hep kapkaranlık bir gölge var. Lenin'in kontrol edemediği, farkında bile olmadığı o muazzam fiziksel gücü. Bu tehlike ve bu hayal sürekli bir arada var oluyor. Aynen. Peki bu hassas denge nerede ve nasıl paramparça oldu? Sanırım her şey o köpek yavrusuyla başladı, değil mi? Evet, orası çok önemli bir kırılma anı. Leni, Selim'in hediye ettiği köpek yavrusunu severken, okşarken istemeden öldürüyor. Ahırda kendi kendine konuşurken duyduğu temel endişe, yavrunun ölmesi değil. Değil, evet. Asıl korkusu ne? Asıl korkusu şu, George artık bana tavşanlara baktırmayacak. Bu an, Lenin'in ahlaki muhakeme yeteneğinin ne kadar sınırlı olduğunu bize çok acı bir şekilde gösteriyor. Kesinlikle. Onun için iyi olan şey George'un onu onaylaması ve tavşanlara bakmasına izin vermesi. Kötü olan ise bu iznin elinden alınması. Eylemin kendisinin ahlaki ağırlığını, yani bir canlının hayatını sonlandırmanın ne demek olduğunu kavrayamıyor. Tam da bu yüzden Steinbeck, Leni'yi kötü bir karakter olarak çizmiyor. Onun eylemlerinin arkasında asla art niyet, yani birini kasten incitme amacı yok. George da bunu biliyor. Hı hı. Trajedyanın temelinde Lenin'in karakteri değil, onun doğası yatıyor. Anlayış eksikliği ve kontrol edemediği fiziksel güç. O, tıpkı bir fırtına ya da sel gibi niyet gütmeden yıkıcı olabilen bir doğa gücü. Ve bu kontrolsüz güç zirve noktasına Curly'nin karısıyla olan sahnede ulaşıyor. Yalnızlıktan bunalmış Curly'nin karısı ahırda tek başına olan Lenny ile dertleşmeye geliyor. Evet, o sahne. Konuşma ilerliyor, kadın yumuşak saçlarından bahsediyor ve Lenny'nin o meşhur dokunma takıntısı yine devreye giriyor. Kadının saçlarına dokunuyor. Kadın panikleyip çığlık atmaya başlıyor. Lenny, daha önceki kasabada Weed'de yaşadığı olayın tekrar etmesinden korkarak onu susturmak için ağzını kapatıyor, sarsıyor ve o panik anında farkında olmadan kadının boynunu kırıyor. George, kadının cansız bedenini bulduğunda kendiye söylediği sözler çok önemli. Lenny asla kötülüğünden yapmadı diyor. Yaptığı kötü şeylerin hiçbirini bilerek yapmadı. George, arkadaşının bir canavar olmadığını biliyor ama dünyanın onu bir canavar olarak göreceğini de biliyor. İşte o anda sadece Curly'nin karısının değil, aynı zamanda o küçük çiftlik hayalinin de öldüğünü anlıyor. Tamamen evet. Ve kendini hayatının en korkunç yol ayrımında buluyor. Önünde iki tane dehşet verici seçenek var. Seçenek A. Lenny'i peşlerindeki linç kalabalığına teslim etmek. Çünkü Curly'nin niyeti çok net, bunu bağırarak söylüyor. Av tüfeğimi alacağım, onu kendim öldüreceğim, karnından vuracağım diyor. Bu Lenny için acı dolu, korkunç ve aşağılayıcı bir son demek. Peki aklımıza hemen şu geliyor, neden kaçmadılar? Ya da neden onu yetkililere teslim etmedi? George bir anlığına bu seçeneği düşünüyor aslında. Kendiye Belki onu hapse atarlar ve iyi davranırlar diyor. Ama kendisi bile inanmıyor buna. İnanamıyor çünkü o dünyanın gerçeklerini biliyor. 1930'ların Amerika'sında Lenny gibi zihinsel engelli birine ne olurdu ki? ne olurdu? Bir akıl hastanesine kapatılırdı. Çiftlikteki siyahi karakter Crooks bunu daha önce Lenny'ye acımasızca söylemişti. Seni tımarhaneye atarlar, bir köpek gibi zincire vururlar. Yani Lenny ya Curly'nin intikamına kurban gidecek ya da bir kafese tıkılıp tek dostundan ve o güzel hayallerinden koparılmış bir şekilde korku içinde çürümeye terk edilecek. İşte bu yüzden George'un seçimi basit bir yaşam ve ölüm arasında değil, bu iki tür ölüm arasında bir seçim. Aynen öyle. Biri düşmanlarının elinde işkenceyle ve korkuyla, diğeri ise en çok güvendiği, en sevdiği insanın elinde, huzur içinde ve en sevdikleri hayali dinlerken. Bu korkunç bir ikilem. Bu eylemi felsefi olarak bir merhamet öldürmesi olarak tanımlayabiliriz. Yani daha büyük ve kaçınılmaz bir acıyı önlemek için gerçekleştirilen bir eylem. Ve Steinbeck bu kararın zeminini romanın içinde çok güçlü bir paralellikle hazırlıyor zaten. Kendinin yaşlı köpeği. Evet, çiftlikteki yaşlı işçi, kendi, artık çok yaşlandığı için köpeğinin Carlson tarafından vurulmasına istemeyerek de olsa izin veriyor. Evet, Carlson köpeği acısız bir şekilde ensesinden tek kurşunla vuruyor. Ve sonrasında kendinin söylediği o cümle, George'un kararını anlamamız için bir anahtar adeta.
O köpeği kendim vurmalıydım. Bir yabancının köpeğimi vurmasına izin vermemeliydim, diyor. İşte George bu dersi alıyor. Kendinin pişmanlığını görüyor ve aynı hatayı tekrarlamamaya karar veriyor. Arkadaşını bir yabancının, özellikle de ondan nefret eden Curly'nin zalim ellerine bırakmıyor. O iyiliği ya da o korkunç görevi kendisi üstlenmek zorunda kalıyor. Final sahnesinde Lenny'yi her şeyin başladığı o nehir kenarında buluyor. Lenny ondan kızmasını bekliyor. Her zamanki gibi azarlamasını istiyor. Ama George kızmıyor. Hayır, tam tersine. Sesi titreyerek Lenny'nin isteği üzerine son bir kez o ortak hayallerini anlatmaya başlıyor. Lenny'ye nehre bakmasını ve hayallerindeki o çiftliği gözünün önüne getirmesini söylüyor. Nehre doğru bak Lenny, diyor. Sana öyle bir anlatacağım ki neredeyse görebileceksin. Lenny mutlulukla hayale dalmışken, tavşanlara bakacağım diye mırıldanırken, George titreyen elleriyle silahı kaldırıyor ve arkadaşına en mutlu olduğu anda acısız ve hızlı bir son veriyor. Tıpkı Carson'ın kendinin köpeğine yaptığı gibi, ensesinden. Ona korku ve acı yerine hayallerini ve huzuru vererek veda ediyor. Bu yüzden George'un kararının bir ihanet olmadığını, aksine sorumluluğun ve sevginin en trajik, en zor ifadesi olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Sevdiği insanı dünyanın ona yapacağı kötülüklerden korumak için onu dünyadan almak zorunda kalıyor. Yıkıcı bir paradoks bu. Sonuç olarak George'un bu kararı imkansız bir duruma verilmiş en trajik cevaptı. Bu bir ihanet değildi, bir dostluğun en son ve en zorlu göreviydi. Ve romandaki ahlaki pusula olarak görebileceğimiz, her şeyi anlayan tek karakter olan Selim'in o son sahnede George'a söylediği söz. Aslında Steinbeck'in de bize vermek istediği mesajı özetliyor. Evet, diğerleri ne olduğunu anlamazken, Curly "ne altlar karıştırdın" diye bağırırken Selim durumu anlıyor. George'un yanına oturuyor ve "boş ver" diyor. Bir insan bazen yapmak zorunda kalır. Bu cümle George'un eyleminin bir cinayet değil, acı bir zorunluluk olduğunun onayı gibi. Peki size son bir düşünce bırakalım. George Lenny'yi vurarak onun hayatına son verdi ama aynı zamanda ikisini de o acımasız dünyada ayakta tutan o ortak hayali de öldürdü. Nehrin kenarındaki o anda aslında tek bir kişi mi öldü, yoksa George da kendi geleceğini, umudunu ve ruhunun bir parçasını Lenny ile birlikte mi toprağa gömdü? George artık tam da her zaman acıdığı o yalnız, kimsesiz ve kötüleşmeye mahkum adamlardan birine dönüşmedi mi? Bu derinlemesine analiz için bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür felsefi incelemelerden keyif alıyorsanız, Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın.